Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bebe yünü ile pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz harika ve kolay tığ işi deseni anlatacağım. Desenin yapılışında 3 milimetre tığ kullanacağız. Desenin kurulumuna ilk düğümü attıktan sonra çift sayı kadar zincir yaparak başlayalım. İkinin katı olan 20 adet zincir yaptım ve ikinci zincirden başlayarak toplam 19 tane sık iğne yapacağım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesine sık iğne yapalım. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. İkinci ilmeğin altındaki zincirden ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. Sonraki ilmeğin altındaki zincirden ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. Sonraki ilmeğin altındaki zincirden ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, bir ilmek atlayalım ve son sık iğnenin tepesine sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesine sık iğne, zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Altta yaptığımız yarım trabzanın ön iki ilmeğini ortasından ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Ortadaki zincir boşluğuna sık iğne. Yarım trabzanın ön ve ortasından ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Zincir boşluğuna tekrar sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve birinci sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısını elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman zincir boşluğuna ve son sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapalım. Sıranın sonunda 2 sık iğne ile başladık. Sıranın sonunu da 2 tane sık iğne ile tamamladık. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. Alttaki zincir boşluğundan ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki zincir boşluğundan ilmek çıkartalım ve yarım trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki zincir boşluğunun içerisinden ilmek çıkartarak yarım trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve her 4 sıradan sonra desen kendisini tekrar edecek.
desenler oluştururken iç dış şeklinde yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. Şimdi burada yapmış olduğumuz iç kısımdaki desenleri oluşturacağız. O yüzden önce yan yana sık iğneleri yapalım. Bakın buraya bir tane sık iğne yaptık. Öndeki trabzanın ön kısmından tekrar ilmek alarak sık iğne, zincir boşluklarına birer sık iğne, önde görünen yarım trabzanların ortalarından ilmek çıkartarak sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar ilerlemeye devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Desenin ön yüzünden daima sık iğne yapacağız. Arka yüzünden ilerlerken ise bir zincir ile yarım trabzan boşluklarını oluşturacağız. Şimdi burada yapmış olduğumuz içteki deseni oluşturmaya başlayacağız arka yüzden. Bir zincir. Deseni çevirdikten sonra ilk ilmeğin içerisine sık iğne yapalım. Bir zincir. Altta görünen zincir boşluğunun içerisine yarım trabzan yapacağız ve bakın aynı hizada olmuş olacak. Bir zincir. Sonraki zincir boşluğuna yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Son sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Burada dikkat edeceğimiz diğer önemli bir nokta, deseni iç kısımdan oluştururken sıranın başında ve sonunda 2 tane sık iğne ile başlayıp 2 tane sık iğne ile bitiriyoruz arkadaşlar. Zincir boşluklarını oluştururken de sık iğne, bir zincir, yarım trabzan. Bakın sıranın sonunda da yarım trabzan, bir zincir, sık iğne. Fakat deseni dıştan oluşturduğumuz zaman sık iğneden hemen sonra yarım trabzanı yapıyoruz. Sıranın sonunda da yarım trabzandan sonra hemen sık iğne yapacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman zincir boşluğunun içerisine ve son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak tekrar desenleri oluşturmaya devam edelim ve bu kez bakın şu dışarıda yapmış olduğumuz desen sırasını tekrar edeceğiz. Ve bu şekilde istediğiniz projedeki desen uzunluğuna ulaşana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Deseni daha net görebilmeniz adına gri renk ile de kamera arkasında ördüm. Bakın gayet şık ve zarif oldu. Özellikle çanta desenlerinizde rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek
Lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.